Merhabalar, Film Hafızası ekibinden Tuğba Büdüş ben. Bugün burada In Vino Veritas filminin, kısa filminin yönetmeni sevgili Ertuğrul Evis ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Şimdi önce seni bir tanıyalım mı? Bildiğim Olur. kadarıyla yani birçoğumuz gibi sen de alaylısın diyebilirim. Yani bir akademide sinema eğitimi alarak sinemaya başlamadın. Nasıl oldu sinemayla yollarının kesişmesi? Kısa film çekmeye nasıl karar verdin? Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Tarih bölümünde tamamladım. Şimdi yüksek lisans yapıyorum Japon tarihi üzerine. Aslında tabii direkt sinema televizyon bölümü okumadım. Ama Mithat Alan Film Merkezi ve sertifika programımız var. Çok büyük bir network. Bence Türkiye'nin bağımsız sinemasını da ayakta tutan, ileri götüren bir merkez görevi gördü Mithat Alan. Birçoğumuzun, yani bizim filmimizin de birçok departmanında çalışan insanlar da oradan. Şimdi ben filmi konuşmaya ismiyle başlayacağım. Olur. In Vino Veritas. Ben mesela bu Latince deyimi daha önce bilmiyordum. Şarapta hakikat vardır. Aslında bu şey gibi. Hani böyle insanların bir personası vardır toplumda. Böyle her şeyi içlerinde düşündüklerini dışlarına çok söyleyemezler. Ama biraz alkol alınca, rahatlayınca gevşeriz ve çok daha rahat konuşuruz. Çok daha gerçekçi konuşuruz. Biraz o anlama geliyormuş gibi hissettim ben ismini. Yani bu şey nasıl geldi? Özellikle ana karakterin mesela filmde sürekli elinde şarap şişesi olduğunu görüyoruz. Ve filmin en önemli sahnelerinden biri de zaten o romantik mi desem artık bir şarap Gerilim masası. dolu bir romantizm. Evet, ama böyle çok samimi bir şarap masası aslında. Orada da görüyoruz. Şaraba sürekli bir gönderme var, deyime sürekli bir gönderme var. Bu mesela bu deyimi duyup da bir film ortaya çıkartan insanlar da oluyor bazen. Öyle mi oldu yoksa filmden sonra mı isim gelişti? Nasıl oldu? Film aslında filmin ismi en başta belli olan şeydi. Fakat filmin bu çok güzel bir deyim. Bunun üzerine bir film yapalım değil. Benim çok sevdiğim bir deyim. Bunun felsefede de aslında karşılığı var. Felsefe derken bunu sadece Batı felsefesi anlamında kullanmıyorum. Tabii ki dediğin anlama geliyor. In vino veritas, in aqua sanitas bunun tamamı. Hakikat şarapta, sağlık sudadır. Yani hem Doğu felsefesinde hem Batı felsefesinde bu yer edinmiş bir şey. Yani şarap çok eski bir içecek. Zihni biraz bulanıklaştıran ya da yerine göre açan bir etkisi oluyor. Burada mesela Kierkegaard'un direkt bu isimde, In Vino Veritas isminde bir kitabı var. In Vino Veritas kitabında 5 kişi erotik aşk, dünyevi aşk üzerine, Tanrı aşkı üzerine değil, dünyevi aşk üzerine konuşuyorlar ve şarap etkisini göstermeye başladıktan sonra, tabii bu bir konsept, bu Kierkegaard'un aşk üzerine, dünyevi aşk üzerine denemeleri. Filmin arka planı budur illa demiyorum. Fakat sembolizmasına bakarsak da filmin, tersten okuyacak olursak da işte karakterlerin isimlerinden baktığımızda her ikisine göndermede görebiliriz diyebilirim. İsimler üzerinden Tabii. hiç düşünmemiştim diye böyle şimşekler çakıyor bende şu an. Şimdi yine son dönem filmlerde çok konuştuğumuz, benim de çok dikkatimi çeken bir şey. Artık filmleri böyle belli bir türe, belli bir sınıfa dahil etmek çok güç ve In Vino Veritas'ta tabii ki böyle bilinç akışının olduğu, rüya içinde rüyanın olduğu, biraz sürrealizm dokusunu çok fazla hissettiğimiz bir film. Ama senden şeyi duymak isterim. Yani sen hangi türe dahil ediyorsun filmini ve bu noktada bir de filmin böyle kısa bir ne anlattığını da senden dinleyelim istersen. Yani burada tür ve janr ayrımı yapmak isterim. Tabii ki bir tür filmi değil. Janr olarak dramaya, hatta yerine göre böyle thriller'a, gerilime kayabilecek noktaları var. Fakat hiç onun üstünden düşünmedik açıkçası filmi yaparken. Yani senaryonun nihayetinde bir atmosfer filmi tabii ki. Bir insanları bir atmosferin içine almanız gerekiyor ve duygular üzerinden akan bir film. Dolayısıyla hikaye anlatımı üzerinden yapılacak bir tür ayrımı bence biraz hani güdük kalabilir. Ana karakterimiz Basri. Basri. Evet.
Basri etrafındaki insanları bir türlü mutlu edemeyen, kendisi de mutlu olamayan ve bununla mücadele eden bir adam. Yani filmin karakterin hafıza odalarında sürekli yaşadığı, hayal ettiği, yani kendisi açısından geleceğe projekte ettiği yahut geçmişte yaşadığı şeyleri hatırladığı bir kolaj aslında. Semantik olarak, yani bir cümle olarak düşünürsek filmi ve her sahneyi bir kelime olarak düşündüğümüzde onları peş peşe koyma sıramız ve hangi kelimeleri kullandığımız, yani hatırladıklarımız ve ne hayal ettiğimiz bize bir anlam ifade ediyor. Eğer bana şeyi soracak olursan, neden böyle bir anlatım dili seçtin diyecek olursan, bu semantik yorum benim kendimi ifade etmemin en ideal yoluydu. Film bu arada gerçekten bir kere de sindirilebilecek bir film değil. Yani birkaç defa izlemeyi hak ediyor. Çok klişe olacak ama hani deriz ya, ikincide başka bir tat, üçüncüde başka bir tat alıyorsun, başka şeyler görüyorsun, başka detaylar yakalıyorsun. Filmde 2 sahnede işte Basri'nin anne ve babasını hatırlıyor muhtemelen. Anne ve babasının yüzlerinde beyaz örtüler var. O görüntüyü zaten görür görmez sanatta az çok hemhal olan biri onun işte René Magritte'in Aşıklar tablosuna bir gönderme olduğunu anlar. Bu René Magritte'den daha ön plana çıkan bir şey varsa o da Basri'nin salonunda duvarda asılı olan sevgili Salvador Dali'nin Narcissus'un Dönüşümü, Başkalaşımı adlı tablosu ve aynı zamanda duvarda bir mural diyebiliriz herhalde ona. Salvador Dali'nin o ikonik bıyıklarıyla kendisini görüyoruz. Bu da yine sürrealizme bir selam gönderme durumu da var aslında. Dali'nin ve Dali'nin o iç dünyasının filmle nasıl bir ortaklık kurduğunu söyleyebiliriz. Şöyle, ben yani hem Magritte'de hem Dali'de sanat tarihine veya işte sanat eserlerine referans verirken tabii ki karakterle bir uyumunun olması gerekiyor. Ben Dali'yi, Magritte'i çok severim ama onlar dışında sevdiğim, onlardan belki daha çok keyif aldığım başka sanatçılar da var. Bunları seçmemin nedeni hem filmin anlatım tarzı hem de Basri karakteri öyle bir karakter. Zamanı algılayışı artık, yani pandemiye referans vereceğim çünkü pandemiden sonra yazdığımda bir şey bu. Şöyle bir etkisi var. Mekan kısıtlandı. Evimizin içine hapsolduk. Hatta zihnimizin içine de hapsolduk. Çünkü dışarı çıktığımızda bir ölümle yüzleşme durumu. Ve herkeste bir içe dönme. Nihayetinde şuraya getiriyor bizi. Zweig'in Satranç kitabında bir odada oyalanacağı hiçbir şey yok. Artık gün gece birbirine karışmış. Küçücük bir odada, bir hücrede mahkum oluyor ana karakter. Ve Zweig'in bu durumu tanımlamak için söylediği müthiş bir cümle var. Hiçbir şey insan ruhu üzerinde hiçlik kadar baskı yaratamaz. Çünkü insan 3 boyutlu bir evrende hareketleriyle bu dünyada mekanı ve zamanı yaratarak ve ondan etkilenerek yaşıyor. Hadi bakalım, Heideggeryen bir yerden konuşuyor. Çok felsefe ve sanat referansı olacak ama yani nihayetinde Basri karakteri bir sebepten dolayı, filmde görünen bir sebebi olmadan bir yerin içerisine sıkışmış, boş sokaklarda yürüyen ve zaman flulaşmış. Dolayısıyla hiçlikle mücadele eden bir karakter aslında. Dolayısıyla yani Dali'nin tablolarına baktığımızda, Magritte'in tablolarına baktığımızda, genel olarak sürrealist tablolara veya işte sanat eserlerine baktığımızda Basri öyle bir karakter olduğu için evinde onlar var. Onlar Basri'nin tercihi, hiç benimle alakası yok aslında. Ben sana daha önce de söyledim. Yani o seçilen sokaklar çok etkiledi beni. Çok iyi bence. Ve
ev, yani o çocukluğundaki ev çok çok etkileyici. Şimdi odanın tasarımını kim yaptı? O objeleri oraya kim yerleştirdi? Çok merak ediyorum. Sanat yönetimimiz hakikaten çok başarılıydı. Çok sanat yönetimi gerçekten, evet. Ve istediğimiz istemediğimiz kadar iyi oldu diyebilirim. Yani tabii en başından itibaren görüntü ekibiyle, görüntü yönetmeniyle bunu konuşurken en başta verdiğimiz karar şuydu, konuştuğumuz şey şuydu. Eğer sanat yönetimi iyi olmayacaksa hiç çekmeyelim bu filmi. Peki, şimdi bir sürü felsefeciye referans verdin şu röportajın başından beri ama yok, seviyoruz tabii ki hepsini ama yani bir yönetmen ismi zikretmedin. Peki, şimdi tamam, felsefeden çok etkilendiğin, çok büyük üstadlardan referans aldığın belli ama şimdi bu film özelinde de konuşursak, yani David Lynch mi ya da Fellini mi, ne bileyim başka kim, Luis Buñuel mi? Kime kendini daha yakın hissediyorsun? Kimden daha çok etkilenmişsindir? Filmin senaryo kısmından çekimine kadar neredeyse 3 sene geçti. Ve bu 3 sene içerisinde çok film izlemişimdir. Her birisinden muhakkak bir şey almışımdır. Fakat çok içinde eriyerek gittiği için direkt muhakkak, yani izleyici veya işte sen belki birilerinin esintisini muhakkak almışsındır ama bunu ben tespit edemiyorum. Ama benim sevdiğim ve sinema anlayışını çok beğendiğim yönetmenler, mesela David Lynch'i ben çok severim. En sevdiğim filmi Kayıp Otoban, Lost Highway. Çok da sevdiğim bir tarzdı. Anlatım biçimi olarak bunu tercih ederken muhakkak bu insanlardan, yönetmenlerden etkilenme olmuştur. Bu bir anlatım tarzı tabii ki. Bir sinema zaten anlayışı, dünya görüşü aslında. Evet, birikimlerle ortaya çıkıyor ya filmler. Kesinlikle. Yani doğrudur. Film aynı zamanda bir hafıza filmi olarak da okunabilir. Bence müthiş tanım. Evet, hatırlamak burada lineer akan bir nostalji olarak o pratikten ayrı düşünmek gerekiyor. Çünkü burada bir dönüştürücü bir deneyim var. Yani o kişinin, karakterin bir dönüşümü var. Geçmişin bastırılmış anılarıyla yüzleşiyor. Karakter için bir çözümleme hem de bir tür aydınlanma aslında bu. Bu anlamda hafıza filmi hem biçimsel olarak yapılandıran hem de karakterin psikososyal seyrini belirleyen temel bir eksen gibi duruyor. Hatırlamanın bu ikili doğası, yani hem rahatsız edici hem iyileştirici olması anlamında senin anlatı inşanda nasıl bir yere oturuyor? Bu filmi geçmişle yüzleşme üzerinden kurarken hafızayı nasıl konumlandırdı? Bütün film dikkat edersen aslında döngüsel. Yani başı ve sonu arasında akan belli noktalarda, yani bir timeline düşündüğümüzde belli noktalarda bir döngülerin işaret noktaları var. Ve bunlar yeri geliyor gelecekten, yani tamamen zihninde kurduğu bir yerden, yeri geliyor hakikaten hafızadan besleniyor. Hafızadan gelenler belki biraz daha bulanık kalan kısımlar. Çok etkilemişti beni. Çocuk o yaşadığı evde dolaşırken birden Basri'nin evine gelmesi. Evet. Evet, bu kadar da böyle yumuşak geçişlerle zamanda hiç lineer bir akış yok. Döngüsel bir akış var, doğru. Sonuçta hafıza dediğimiz şey, yani ben sadece hafıza olarak düşünmüyorum. Yine yani hafıza meselesi aslında gelecekle, zaman meselesi diyelim, geleceğin ve geçmişin aslında sürekli zihnimizde şimdiye akması gibi bir durum var. Yani ya geleceğe yönelik bakıyoruz, bizim zihnimizde oluşan bir şey olarak, yahut da geçmişten sürekli veri çekiyor. Aslında böyle bir bilgisayar mantığında. Dolayısıyla bir şeyin zihnimizde, bizim dünyamızda anlam kazanması, eğer bir şeyi hatırlıyorsak, bir şeyi hayal ediyorsak aslında kendimizde zaten bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruzdur. Ya olmayan bir şeyi yaratarak ya da olan bir şeyi sürekli modifiye ederek.
kendisini düzeltir ve yeni bir şeyi ortaya çıkarır. Aslında benden yansıyan şey benim aslında tarihçi olmam. Çünkü işin toplumsal kısmı, yani biz de sürekli 1950'lere, 1990'lardan bakarsan başka, 2020'den bakarsan bambaşka oluyor. Bu bizim bireysel hafızamızda da öyle. Veya işte Türkiye'de doğmuş büyümüş birisi olarak bireysel tarihimizin, kendi şahsi hafızamızın sürekli tazelenmek zorunda olduğu bir yerdeyiz. Bir gittiğiniz kafeye 5 sene sonra gittiğiniz çok nadirdir. Ama hani bunu iyi kötü bir karşılaştırma olarak değil ama toplumsal bir düzen olarak söylüyorum. Bu bireysel hafızanıza da etki ediyor. İşte 1990'ları ikimiz de o şekilde hatırlıyoruz ve öyle bir dünya kuruyoruz veya sen gördüğünde ona göre bir şey söylüyorsun. Bir nostaljiyle yad ediyoruz. Bu işin toplumsal boyutu, o evlerin öyle olması ve ikimizde de bir karşılık bulması öyle bir boyutu. Bu hafızanın kolektif boyutu diyeceğim. Ama bireysel kısmı, yani işte orada bir anneanne figürü var, bir anne baba figürü var. Bu muhakkak benim duygusal gerçekliğimde, filmin yaratıcılarından birisi olarak duygusal gerçekliğimde muhakkak bir karşılığı olan bir şey. Bu da benim bireysel hafızam. Avusturya'ya gittiğinizde o tarihi operanın karşısında 150 senelik kafe var. Bu orada doğmuş büyümüş birisinin bireysel hafızasını, bireysel tarihini diyelim başka etkiliyor. Ve hayatının farklı dönemlerinde de sürekli değişerek o kafeye başka bir anlam yüklüyor. Ama diğer taraftan Türkiye'de şurada İstiklal'de daha 10 sene önceki mekanları ben göremiyorum. Bu tabii ki filmle bağlantılı bir şey söylemiyorum ama hem bireysel hem kolektif boyutu bizim sanatsal üretimimizi muhakkak etkiliyor. Köksüz bir karakterse Basri karakteri bir yerde tutunmaya çalışıyorsa bu benim olduğum kadar kolektif hafızamızın da aslında eseri. Ya aslında bu istiklal, mekanlar, o kadar çok konuşulacak şeyler var ki hani laf lafı açar. O yüzden diğer sorumdan devam etmek istiyorum. Lütfen. Felsefe, yönetmenler, tablolar ve tabii ki kitaplar. Kesinlikle. Benim dikkatimden kaçması mümkün değil. Aslında ben direkt ilk böyle o Basri ve sevgilisi film izlerken sehpada Aylak Adam'ı görünce direkt zaten hani o benim için çok önemlidir. Birkaç defa okuduğum, çok sevdiğim bir romandır. Çünkü hani Yusuf Atılgan hayranı olarak onu çok iyi biliyorum. Ama mesela ben Alina Reis'i kitabını bilmiyordum. Hayaletler Önünde Çırılçıplak. Onu da sonra filmde çok iyi ilişkili buldum. Şimdi Aylak Adam'da şöyle bir durum var. Oradaki karakter ne yapıyor? Sokaklarda dolaşıyor ve kendi içine dönüyor. Kendini bulmaya çalışıyor. Bu zaten Basri ile çok alakalı. Diğer kitapta da yine hani benzer bir durum var. Çünkü Kafka ile Milena'nın arasındaki ilişkiyle ilgili onların bir türlü hani tam olarak kavuşamaması, o ilişki problemlerini anlatan bir romanmış. Çok da okumak istedim açıkçası. Kafka'yı da çok severim çünkü. Ve izledikleri film aynı zamanda bir film izliyorlar. Ben sormuştum da sana zaten ama zaten o şeyi de Angelopoulos'un Ulysses'in bakışından çok benzer diyaloglar var. Tamamen filmden bir sahne miydi yoksa oradan bir kolajlama mı var? Bir onu soracağım sana ve sonra da Aylak Adam ve Hayaletler Önünde Çırılçıplak. Angelopoulos meselesi şöyle, bir kısmı Ulysses'in bakışından ki benim çok sevdiğim filmlerinden bir tanesi Angelopoulos'un. Fakat o diyaloğun ilk kısmı, yani daha doğrusu monoloğun, filmin hani o filmin içinde film izlerken ikinci kısmı Ulysses'in bakışından ama ilk kısmını ben yazdım. Peki sesler değişiyor mu? Ses aynı yani. Filmdeki Ulysses'in bakışıyla mı? Bu film için biri seslendiriyor mu onu? Evet, seslendiriyor. Benim Avrupa tarihi dersini veren İngiliz hocam. Onu şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir ses. Değil mi?
Ya ben şeyi sürekli dedim, ya burada da filmi çok övüyormuş gibi oluyorum sürekli ama gerçekten o kadar hani doğal, sanki gerçekten o filmin içinden geliyormuş gibi. Çok aradınız mı bu sesi? Aslında arıyordum, tam karşıma çıktı. Yolda giderken ya kim konuşacak bunu, yerli İngiliz kim konuşabilir derken okulun orada karşıma çıkıverdi. Hocam gelip İnanılmaz. konuşur musunuz dedim. O da çok güzel bir deneyim olur benim için dedi. Aylak Adam ve Reis göndermesi şöyle. Aylak Adam yani bence çok zaten açık Evet. bir gönderme. Fakat Reis'in kitabında şöyle de bir detay var. Kitabın ana karakteri orada aslında Milena. Yani Milena Kafka'ya ne cevap yazdı üzerinden akan bir hikaye var. Bence bu hikaye hep Basri'nin adı geçti ama biz filmi kurarken Fulya üzerinden kurduk. Bence Evet, bu ben de Fulya'nın hikayesi. Fulya ismini zikretmedim, onu da zikredelim aynen. Yani o isimlerin sembolizması üzerinden bakarsanız da ya da ne diyelim çok teknik bir yerden söyleyeceğim. Kameranın konumlandığı yere de bakarsanız bu filmi gayet tabii Fulya'nın hikayesi olarak yorumlamak da gayet mümkün. Reis'in kitabı tabii ki orada boşuna değil. Orada hikaye aslında sanki biz Kafka'yı bildiğimiz için, Kafka'yı gördüğümüz için Kafka'nın hikayesi gibi. Ama Reis'in kitabında o Kafka'nın hikayesi değil. Buna da evet. Bence mesela diyorum ya katmanları hani böyle mesela buna bakmasa da olur izleyici. Fakat bu bilindiği zaman belki başka bir katman açılıyordur. Kitabı Belki okuyan de biri ise. tabii ki yani veya tabii bu aşırı da gelebilir kimisine. Ama ben böyle puzzle'lar yaratmayı seviyorum. Çünkü orada 3 boyutlu, ekranın içerisinde izlediğimiz 3 boyutlu bir dünya yaratıyoruz. Orada bulabileceği hani bu korku evleri olur ya, gidersiniz bir işte şifre bulursun. Onunla gidip başka bir yeri açarsın. Biraz filmi yani film meselesini sinema yapma anlayışı olarak biraz buralarda görüyorum. Bu bana keyif veriyor. Öyle filmleri de izlemeyi seviyorum aslında. Ben farklı farklı anahtarlar bıraktım diyorsun. Herkes o hangi anahtarı kullanabiliyorsa o kapıyı Kesinlikle. açıp içine girsin. Peki, şimdi biçimsel olarak zaten çok beğendiğimi söyledim. Övdük. Gerçekten de öyle. Yani o biçimsel olarak ben gerçekten böyle çok övebilirim. Saatlerce konuşabiliriz. Konuya geldiğimizde geçmişte yaşadığı travmaların etkisinden kurtulamayan, bu travmaları yetişkinliğine taşıyan ve çevresindeki herkesi mutsuz eden, işte yetişkin bir birey olmuş ama hala bu şeylerinden, geçmişinden, yaralarından kurtulamayan ve hezeyanlar yaşayan erkek bir karakter. Ah, bu bir yerden tanıdık geliyor. Neden? Yani neden bunu anlatmak istedin? Ya da ben bunu anlatmak istemedim aslında ama anlatmak istediğim hikayede bu mu ortaya çıktı diyorsun. Ve Basri ne kadar sen? Yani senden ne kadar parça var? Çünkü biz şunu da çok iyi biliyoruz, özellikle Türkiye sinemasında. İlk filmini çeken yönetmenler direkt kendilerinden yola çıkarak bunu kadın yönetmenler de yapıyor, erkek yönetmenler de yapıyor. Onu da merak ettim açıkçası. Hemen soruya tersten gideyim. Muhakkak benden izler taşıyor. Yani duygusal gerçekliğim olmayan bir konuda film yapma cesaretini gösterecek bir insan olamayacağım hiç. Angelopoulos'tan yine bir referans vereyim. Bir röportajında şöyle bir şey söylüyor. Hayatımız boyunca hep aynı filmleri çekiyoruz. Çünkü hepimizin kendimize özgü bir tane derdi var hayatta. Çok güzel. Bundan yani savaş filmi de çeksen aslında aynı hikayeyi anlatacaksın. Bununla ilgili sorunun başına döneyim. Ben bu senaryonun birinci draftını yazdığım zaman, birinci taslak ortaya çıktığı zaman bir hocama göstermiştim. Ve basılı olarak götürdüm. Masasına bıraktım. Hocam okursanız işte bir zaman tartışalım üstüne ve fikirlerinizi almak isterim dedim. Bana şöyle bir şey sordu okumadan önce, hemen alır almaz. Uzun uzun sigara içip uzaklara bakan adam var mı?
Ve bu bir erkek depresyonu mu? Sigara içmiyor, şarap içiyor. Yani dedim, filmde sigara var ama adam içmiyor. Diğer taraftan da yani ikinci soruda bu bir erkek depresyonu mu dedi. Tabii ki bir depresif, melankolik bir tarafı var. Tabii ki benden izler. Fulya da taşıyor, Basri de taşıyor. Bu film bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de çok kısıtlı bir çevreye gösterildi. Kapalı ekip gösterimi. Sadece kapalı Evet, ekip evet. gösterimi. Onun dışında premier henüz yapmadı. Evet, bu kadar bize aslında bir filmin bize bu kadar alan açması, bu kadar farklı noktadan konuşmamızı sağlaması aslında filmin bir başarısı günün sonunda. Umuyorum. Ellerinize sağlık diyorum yani senin ve tüm ekibin. Peki bu devam edecek mi? İşte tekrar film çekmeye devam edecek misin? Kafanda belli bir şey var mı? Proje var mı? Nasıl türde bir film çekmeyi düşünüyorsun? Belli olan detaylar varsa bunları da öğrenmek isteriz. Bundan bu kadar keyif aldıktan sonra, bu zehri tattıktan sonra, ki zaten yani sette çalışıyordum ama kendi dünyanı kurmak ve onu insanlara sunmak ve onu sen de izliyorsun bir noktada, sen de seyirci pozisyonuna çekilip ne yaptım ben diye izliyorsun. Bunu izlemek, yaptığından memnun olmak, tatmin olmak tabii ki sonraki planların konusunda daha emin adım atmanı sağlıyor. O zaman seyircisi bol olsun, ödülü bol olsun diyelim. Şans diyelim. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel sorulardı. Gerçekten bunu şeyden önce de söylemedim. Evet, tabii biz Ertuğrul'la daha önceden de sinema vesilesiyle tanışıyor olduğumuz için böyle samimi bir röportaj da gerçekleştirmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Film hafızasına da teşekkür ederiz. Evet, film hafızasına da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.